Snoop Dogg. Bakın ne istiyor bizden Snoop Dogg. Hoş geldiniz. Bediye Akartürk çekemedim Akçakız'ın göçünü inceler misiniz diyor Snoop Dogg. Koro orkestra coşuyor, siz seversiniz. Gerçekten mi? Açsana Özgün. Çekemedim Akçakız'ın göçünü. Of. Of. Bir, mikrofonu öyle bir ayarlamış ki bence onun tercihi olma ihtimali büyük. İlginç. Hafif boynunu yukarı kaldırarak bakın okuyor. Hey hey! Hafif kaldırdığı için mikrofonu da tam o bölgeye göre ayarlamış gibi geliyor. Yani sürpriz olmadığını düşünüyorum. Bilerek ayarlanmış mikrofon. Şimdi bütün gücünü, volümünü bu hafif yukarı kaldırdığı boynuna buraya veriyor. Mikrofonu da oraya almışlar ki net şekilde alsın. 3 tane nefes saydık bakın. 1 2 3 tuttu. Müthiş bir enerji ya. Ve bu enerjiyi sağlayan en büyük taraf ne biliyor musunuz? Çekemedim Akçakız'ın göçünü. O sonlar var ya, göçünü. Crescendo ile yukarı açılması her bir defasında bakın. Bakın. Hey! Sona doğru büyüyerek. Çok farklı bir stil ve seyircideki o coşturmayı, ya Bediye Akartürk'ün sesi kesinlikle kendine özel ve çok güzel. Öyle olmasa zaten bu noktaya gelemeyiz. Yani anlatacağım şeye gelme şansımız yok. Ses çok etkileyici. Bam diye giriyor, vurucu. Ama onu daha da etkileyici hale nasıl getiriyor? Bakın. Hey hey! Daha da açarak o sonları o kadar büyütüyor ki. Müthiş bir etki, müthiş. Göçünü öğleşiyor ses. O kadar büyütüyor ki Ü'den de büyütüp Ö'ye geçiyor. Ve o sayede daha da büyük bir volüme ulaşıyor. Müthiş. Bu Ü değil artık Ö. Göçünü. Çünkü size o büyük finali, o cümle sonundaki o büyük finali hep vermek istiyor. Seyirci ateşliyor ya. Yani Bediye Akartürk'ün kendi karakteri, okuma karakterinin güzel bir örneği. Bir de sonunda elinde bir kaldırıyor. Yangın yeri. Orkestra coşuyor, seyirci coşuyor. Enerji kusursuz. Çıldırdı. Herkesin yüzler efsane. Ya, çalmaktan zevk aldığım o an. İyi ki varım burada. İyi ki şu an buradayım. İyi ki bu anı yaşıyorum. Özel şarkıcı. Özel şarkıcı özel şeyler yaşatır. Ellere bakın. Bırak. Boyun yukarıda. Onun farkındasınız. Şimdi mikrofon yukarıda durduğu için, yukarı baktığı için artık pese iniyor. Mümkün değil. Agız göçü böyle kalması gerekiyor. Ama pes yapısı itibariyle agız göçünü karşıya doğru döndürüyor. Ses kalınlaştıkça mecburen aşağı inmesi gerekiyor.
Fakat elinden geldiğince yukarıda kalıyor. Ses tabii ki diplerde küçülüyor. O da ne yapıyor? Buna karşılık formülünü de bulmuş. Olağanüstü ya, harika. Üçünü deyip büyüterek harfleri abartarak şeklini değiştirerek o pes rengi değiştiriyor. Güçlü hale getiriyor. Olağanüstü ya. Hakikaten izlemesi o kadar zevkli ki. Kim atmıştı bunu? Hemen ekranda da duruyordur. Snoop Dogg. Çok teşekkür ederim Amerika. Gerçekten müthiş. Bir de bu yöre okumasının da ilginç bir stili var hani. Yaşını bu şekilde yaşını agız. Hafif bir gülümseme var okumada. O gülümseme zaten işi değiştiriyor. Yani bu boynu yukarı kaldırma hikayesi. İndirsen döşünü biri de girdiğiniz zaman bu renge ulaşıyorsunuz. Yani Çubukbeli Denizli türküsü mü acaba? Özgün bu konularda uzmandır diye düşünmekteyim. Valla bir araştıracağım. Hemen. Çubukbeli türküsü. Hemen bakıyoruz. Çubukbeli nerede? Her şeyden önce böyle başlayalım. Çubukbölü. Çubukbölü. Şurada var. Aile çay bahçesi var. Çubukbeli. Özgün hemen bir araştırma. Hocam Teke yöresi. Teke yöresi. Hatta Çubukbeli Çekemedim Akça Kızı Göç'ün hikayesi de var bunun. Hadi hikayesine de bakalım. Yanlış şeye bastım. Serik ilçesi Karıncalı köyüne ait olan. Tamam, ben şimdi ben öyküyü de merak etmekteyim. Onu da paylaşacağım arkadaşlarla. Bakın hikayelerine bakalım neymiş hikayesi. Çekemedim. Hani hikaye çocuklar? Antalya Serik Karıncalı Köyü. Antalya'da kaydedilmiş. Parça Nida Tüfekçi ne zaman kaydetmiş acaba? Ne zaman olacak? Bakalım. Türkünün hikayesi. Bazı türküler birdenbire sevilir. Ben de başından beri başladım. Çok acayip. Yanıkoğlu Şevkat Yanıkoğlu Şevket, Cevat Uyanık'ın babası 1925 yılında Karıncalı köyünden Benli'nin kel eşkıyası yüzünden Antalya'ya göçmüş. Bak. Cevat Uyanık da 1926 yılında dünyaya gelmiş. İlkokuldan sonra okutmamış babası onu. Cevat Uyanık saraçlık yapmış, değişik işlerde çalışmış. Bir saniye, ben neyi okuyorum ki? Abi bu değil ki hikayenin başı. Hayır abi, bu nasıl bir hikayesi varmış? Ben anlamadım hikayeyi. Dedim Numaçı Kızın Göçünü. Türküsü. Hikayesi. Yok mu bilen ya şu hikayeyi? Varsa daha doğrusu böyle bir hikaye varsa. Ya çok orijinal. Antalya türküsüymüş. 1 Temmuz 2014'te nasıl bir 2014'te alınmıştır ya? Evet. Yok. Neyse bir gün en azından ben videoyu yayınladıktan sonra aşağı yazar öğreniriz. Madem bilmiyoruz. Bulamadık bir şey. Sizler bulursunuz. Zaten çok da keyifli olur. Yani bu bambaşka bir stil. Gördüğünüz gibi böyle bir gülümsemeyle dolu bir okuma. Bunu tam olarak ben de bu arada kameraya yap Elif şurada hatırlıyorum. Devamlı buraya bakıyorum. Böyle bir kamera yok. Allah'ım neyse. Yine boyun yukarıda. Acayip. Ya Bediye Akartürk tamamen kendine göre bir okuma stili bulmuş. Tamamen kendine göre. Ve bunu kusursuzlaştırmış. Ya acayip bir şey. Yani normalde bu kadar boyun yukarı kaldırarak okuduğunuz zaman bu rengi bulamayabilirsiniz. Ama harfleri sürekli değiştiriyor. Harflerin yapısını değiştiriyor. Yani E'yi yapıyor mesela. Göçünü Ö yapıyor. Sürekli değiştiriyor. İzleyin.
da. Gördünüz değil mi? Gülüverde değil. Gülüverde. Bakın. Dişini. Olağanüstü yalnız nasıl tınlıyor ses burada. Parıl parıl. Parıl parıl bir ses böyle. Keskin bıçak gibi. Biz de coştuk valla. Biz de coştuk. Yapacak bir şey yok. Yol ver bana, beni geçer, geçer, aklına giderim. Yol ver bana. Beni geçer. Geçer. Agız. Olağanüstü ya. Bu arada türkü de bu kadar muhteşem bir türkü ya. Of. Türkünün hikayesi yok mu? Sadece Türkünün neyi anlattığını buldum. Ha neyi anlattığını buldum. Ama insanlar bu türküyü çok severler. Dinlemek için istekte bulunurlar. Çubuk Bey türküsü Serik ilçesinde ortaya çıktığı dair kanıtlar vardır. Serik'in bir köyü olan Karıncalı köyünde Yanıkoğlu Şevket adlı biri yaşamış. Çubuk Bey türküsü bu kişiye aitmiş. Türkü Yanıkoğlu Şevket'ten onun oğlu olan Cevat Ağa diye bilinen Cevat Uyanık tarafından derlenmiş. Yani oğul babasının türküsünü derlemiş. Tamam. Bununla birlikte türkü babaya değil tamamen ait oğula da ait diyenler var. Karışık tamam. Cevat Ağa Yörüklerin göçünü anlatıyormuş burada. Türküde ayrıca bir yörük olan Akçakız'dan da söz eder. Akçakız'ın gerçek olup olmadığı bilinmez. Yani Cevat Ağa onun gerçekten görüp görmediğine ya hayalinde yaratıp yaratmadığına dair bir bilgi yok. Acayip. Ya ne kadar güzel sözler ya. Durun geliyorum vallahi billahi yaylalar. Hayda. Vallahi yok dayanamayacağım zaten. Burada yandık İzmir'de. Çekemedim Akçakız'ın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü. Gülüver de gören mercan dişini. Yol ver bana çubuk beli geçeyim. Yaylaların yeli soğuk esmez mi? Sevdiğim de rüyalara girmez mi? Girse de gönül sana küsmez mi? Yol ver bana çubuk beli geçeyim. İyi çalışmalar. Hadi kendinize iyi bakın. Kalk 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 gidiyoruz abi. Ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz ya? Hadi Merküt. Atlayalım Memre Merküt gidiyoruz. Yani hiç bitmesin türkü istiyorsun. O kadar güzel içine alıyor. Bunu kim bilir biliyor musun en iyi? Emre Dayıoğlu bilir. Doğru. Emre Dayıoğlu buradan sana sesleniyorum. Bu işi sen bilirsin. Gel bu videonun altına yorumunu yaz. Hemen sabitleyelim kalsın. Resmen bilen kişi olarak. Değil mi? Of! Hey! Öne doğru dişleri o kadar güzel çarptırıyor ki son bölümünü. Girişten sonra küçükte bakın. Hey hey! Son bölümde parlatıyor. Burada. İki ayrı şey var. Bakın. Ben durduramadım. Ama durdurmak çok istiyorum. Çünkü çok güzel. O kadar güzel geçkileri var ki. İstediği zaman sesi büyük ve küçük farklı. Muhtemelen Bediye Akartürk sanat kariyerinin bir bölümünde bu şanla ilgili, büyük ses kullanmayla alakalı pek çok şeyi geliştirmiş. Mutlaka eklemiş kendine. Çünkü sürekli dönüştürüyor sesleri. İstediği gibi oynayarak. İster büyük, ister daha dar, ister daha büyük seslerin hepsini kullanıyor size. Bir tane cümlede ya, tek cümlede yani. Bakın son. Oh! İşte şu keyiften istiyorum abi. Şu orkestranın ve herkesin aldığı keyiften ben de istiyorum. Oh! Sevdiğim
Ya bütün okuma içeride ama onu söyleyeyim. Ya tamam önde evet müthiş bir diyaframla kullanıyor ama sevdim la. Okumanın stili bu. Yani burada kullanarak hafif boyuna doğru içeri doğru sesi hapsederek söylüyor. Öyle. Yani güzelliği de belki burada işte. İşte tek teknik yok o nedenle. Tek bir teknik doğru değil. Bir sürü şey. Yeter ki hani ben hep gelen öğrencilerime derim. Sana bir zarar veriyor mu? Mutlu musun? Mutluyum. O zaman ne yapayım? Ne güzel. Ben ne yapacağım ki daha? Ha sen mutsuz musun? Ya böyle oluyor. Bir şey oluyor. O zaman hadi gel bunu değiştirelim. Ama sen bir formül bulabildiysen eyvallah kullan abi. Yani hakikaten çok usta ya. Ya büyük saygı duydum. Şimdi ben okul yıllarından önce de Bediye Türk'ü biliyorum. Bediye Akartürk'ü duyduk, dinledik. Okul yıllarında da ne kadar dinledik. Yani çok başka şeylerle uğraşıyorduk. Şimdi seneler sonra tekrar böyle bir kaydı. Hani bu kadar şeyle uğraştıktan sonra tekrar dinlediğimde diyorum ki yani aman ya Rabbi ya ne kadar usta bir okuyucu yani. Ne kadar usta bir okuyucu. Şimdi bu şekilde tecrübeyle baktığınız zaman çok daha büyüyor gözünüzde. Gerçekten buradan saygı, sevgi ve yani sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok büyük bir ses. Gerçekten çok muhteşem. Bu tarzı bu kadar renkli ve her sese girdiğinde seyirci ateşleniyor, orkestra ateşleniyor. Bu kolay bulunacak bir şey değil. Hani 10 tane gelmiyor yani işte. Ya veya gelenleri de biz duyurmuyoruz ya. Çok üzülüyorum. Ne güzel sesler var. Kalkıp pop okumaya çalışıyorlar yani. Neden? Daha çok duyulabilmek için. Piyasa. Piyasa yapalım ki daha çok Endüstri ve duyalım. sanat. Piyasa yapalım. Yani hakikaten endüstri ve sanat mahvediyor ya. Yeteneği olan adam lütfen bulaşmasın şu rezilliklere ya. Gerçekten rezillik diye adlandırıyorum. Yani çünkü senin yeteneğin var. Yani bak bu güzellikte bir yeteneğin var ki hatırlıyorsanız bizim kanalımızdaki genç arkadaşları Bediye Akartürk'le paylaşmıştı. Çok beğenerek. Bu yetenekteki insanlar buradan vazgeçmemeli yani. Bediye Akartürk'le de konuşsak mesela hani nasıl bir ömür yaparak yani ömründe ne kadar bu kariyer harcayarak uğraşarak bu noktaya geldiğini anlatır. Ama işte o kariyer silinmiyor. Öyle bir iz atıyorsun ki hani Bediye Akartürk gibi okunur diye bir cümle koyuyorsun kariyerinin sonuna yani işte ne bileyim abi ama. Kalk. Girmezsen de gönlüm sana küsmez miyim? Ah, küsmez miyim? Hem coşarak hem o her yaptığı şu hareketler var ya tamamen sürekli diyaframı sıkmaya yönelik, güce yönelik. Ah, Görüyorsunuz değil mi? Ağız açıklığına bakın. Olağanüstü. küsmez Şarjı bitmiyor mu? Ha iyi. Ben şarja bile takmamışım. Nasıl bir yayın yapıyorsam. Aa. yol ver bana. Çabuk beni. Geçeyim, aklımıza gideyim. Yol ver bana. Yalnız çok güzel bir şey var. Şimdi Bediye Hanım parmaklarının üstünde söylüyor türküyü. Bak şimdi bakın. Şimdi burada ayaklarını yere bastı. Ayağını yere bastığı zaman mikrofonun altında. Bakın. Şimdi tekrar kaldıracak. Gördünüz değil mi? O sırada da diyaframını kullanıyor. Yol ver bana çabuk. Bakın şu hareketi yapmasını sağlıyor. Acayip ya hakikaten efsane bir kayıtmış. Bunu kim göndermişti? Tekrar böyle yaşlı tekrar. Kim göndermişti bunu? Snoop Dogg. Amerika'ya selamlar. Ya adın ne Snoop Dogg? Allah'ınızı severseniz normal adınızı yazın. Bu nedir ya? Snoop Dogg deyip duruyorum sana. Kimsin? Özgün bulun bu çocuğu. Değil mi? Bak yükseldi yerden. Olağanüstü. Ya bir de duruş pozisyonu çok önemli. O elinizi açtığındaki estetik duruş gerekiyor. Baksanıza. İzleyin. Bakın. Ya
Şu bir derece yani. Şu görüntü harika bir derece. Özgün? Hocam Burdurluymuş Snoop Dogg. Ya adın ne? Snoop Dogg. Burdurlu Snoop Dogg mu diyeceğiz sana? Allah'ınıza Instagram'a mesela şey vardır yani. 1900 bilmem kaçta mail adresi almışsındır. İşte Elif24GS18 falan. İş mailini gönderirsin. Adınız da Elif24GS bilmem. Ya düzgün adınız soyadınızı alın gençler. Yani bu nedir? Yarın öbür gün kullanacaksınız bunları. Bu ne? Kim? Alpar. Peki Alper'cim. Alper, iletişim adreslerini gönder Özgün'e. Tamam mı? İletişimi sana bizim kanalımızın maskelerinden güzel yeni yaptırdığımız şeyler var, ondan göndereyim, tamam mı? Benim kendi özel yaptırdığım penalarım vardı, ondan sana göndereyim. Sana hediye olsun bizden. Kocaman bir alkış. Kocaman. Olağanüstü bir kayıtmış ya. Hakikaten efsane. Özgün. Bu nedir?